Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda kodlama üzerine değil de bir sorun ve çözüm üzerine yapmayı düşündüm. Buradaki sorun ne? Eğer ki iOS tarafında, mobil tarafta bir data track ediyorsanız bunun kullanıcıdan izin almanız gerekiyor. App 14'ü üzeri içindi sanırım. Versiyon 14'ü üzeri içiydi. Hatta bunun adı da öyle olması lazım diye hatırlıyorum. Burada app track ederken bu kişilerden izin alıyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki bu adımları yapmazsınız iOS üzerinde oyun yayınlayamıyorsunuz. Yani App Store'a oyun çıkamıyorsunuz. Siz oyununuzu diyelim ki Firestore kullanıyorsunuz ya da Firebase kullanıyorsunuz ya da PlayFab, Game Analytics veya Facebook. Bunlardan birini kullanıyorsunuz ve oyununuza SDK'sını çok güzel bir şekilde yüklediniz. Hata da almıyorsunuz. Test flight'a da çıktınız. Hiç probleminiz yok. Dataları da track edebiliyorsunuz test flight üzerinden. Ve hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Ama problem şurada başlıyor. Siz diyorsunuz ki tamam bu oyun oldu. Ben bunu çıkmak istiyorum. Store'a çıkmak istiyorum. İnsanların kullanımına sunacağım. Bundaki adımlar nedir? Siz işte fotoğrafını yüklüyorsunuz, onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Yani oradaki gerekli adımları yapıyorsunuz. Bu oyunu review'a gönderdiğinizde yani kişi App Store'a gönderdiğinizde bu bir ön sürece giriyor. Yani insanlar, oradaki çalışanlar veya yapay zeka önce bakıyor bir problem bulursa oradaki insanlar, çalışanlar bununla ilgileniyor ve sizin oyununuzda app tracking olduğunu fark ediyorlar ve app tracking'in bir izin istemediği için diyorlar ki bunu yeniden güncelleyin. Biz bu halini kabul etmiyoruz. Bunu tekrar güncelleyin. Hatta bunu adımı böyle yapmayıp tekrar tekrar gönderirseniz banlanma şansı bile var diyebilirim. Şimdi bu adımlar nedir? Diyelim ki oyunuzda bir Firebase var veya PlayFab veya Game Analytics veya Facebook. Yani Meta gibi ama biliyorsunuz Facebook aslında adını Meta olarak değiştirdi. Bunlardan işte reklam basabiliyorsunuz, data track edebiliyorsunuz veya full paket şeklinde Firebase ve PlayFab üzerinden bunları e, bu şekilde yapabiliyorsunuz. Peki burada ne yapmamız gerekiyor? Buradaki bu Unity'nin kendi dokümantasyonu arkadaşlar. Bunu adamlar bizim için yapmış aslında. Bu Unity'nin kendi paketinde App Tracking Transparency diye bunu vermişler. Buradaki adımları da bize anlatıyor. İşte 2019 sonrası, 2019 öncesi gibi burada anlatıyor. Şimdi şuraya gelecek olursak burada bir tane örnek projem var. Bu Package Manager. Package Manager nasıl açılıyor? Şuraya geliyorsunuz. Buradan Package Manager'a tıkladığınızda açılıyor. Bu Unity Registration dediği Unity'nin kendi paketleri arkadaşlar. Buraya gelip normalde açtığınızda ilk burası gelir. Buradan Unity Registration dedikten sonra şurada iOS 14 Advertising Support'u bulabilirsiniz. Bunu şuradan yükle dediğinizde install vardır. Yükle dediğinizde e, bu paketiniz projenin içine geliyor. Hatta şuradan da görelim. Bakın içinde şu an. Ve burada import var arkadaşlar. Sample şöyle gelir. Şu sample'ı açtığınızda import demeniz lazım. Ben bu adımları yaptım. Hani zaman kaybı olmasın diye. Bu sample'da bildiğiniz şuraya dosya şeklinde geliyor. Bu sample burada ve iOS 14 Advertising Support diyor. Burada 1.0.0 contact scene içine girdiğinizde burada bir hazır sahne var. Bu sahneyi direkt kullanabilirsiniz. Yani şuraya geldim. Bunu add deyip şuraya şu şekil hani bunu bile kullanabilirsiniz. Şimdi burada ama yapmamız gereken bir iki değişiklik var. Şuraya geldiğimde Context Scene Manager dediğimde burası Start'ta açılıyor ve şu adımlar başlıyor. Ama bu dediğimiz gibi bu bir örnek. Burada aslında yapmamız gereken şöyle yapayım. Burada yapmamız gereken aslında şurada mesela diyor ki status check not determinate değilse burada bu sahneyi aç. Hani bu kişiden izin kısmını aç diyor. Şimdi buralara dokunmuyorum ama şu kısımda burada bir coroutine aslında çalıştırtabilirim. Şimdi şuraya bu arada şeyde bakın şu Unity iOS bölümünde duruyor. Çünkü bu projeyi ben şöyle bir açılsın hata
Gelecek mi bakalım bir. Şu Build Settings'te zaten bunu iOS'a çektim. Onu söylemeyi unuttum. Şimdi buraya geldiğimde şimdi şurada bir Start Coroutine Permission Async diyorum. Ve bunu da burada inverter olarak tabii ki bu şeyi de vermem lazım. Şöyle yapalım. Evet, burada bir yield return null diyorum. Şimdi burada ne yapmam gerekiyor? Şöyle gidelim. Şimdi burada ne yapmam gerekiyor? Şimdi burada şu kısım diyor ki hani bu eğer burası bize diyor ki eğer bu izin verilmediyse şu konteksti aç. Yani bu bize hani soru sorulan kısım var ya işte bunu kabul ediyor musun, etmiyor musun şeklinde. Hani bu prefab'i aç. Zaten kendi hazır yapısı. Biz burada ekstra bir bekleme işlemi yaptırmak istiyoruz. O da nedir? Şuraya gelelim. Şu var status eşittir app at tracks binding get status diyorum. While status eşit not terminate ise yani daha izin verilmediyse burada bu işlemi yapmaya devam et. Şöyle yield return no şeklinde. Eğer adam sonunda bir karar verdi ve bir şeyi seçti. Burada da to do bir işlem yap. Ya bu ne olabilir? Do some job. İşte bu ne olabilir? Atıyorum. Yani siz datayı zorunlu topluyorsunuzdur. Hani datayı kabul etmesini istiyorsunuzdur. Hani oyunu açtırmazsınız veya oyunu açtırma değil de ya da bunu seçenekli yapmışsınızdır. İşte o dataların collect edilmemesini sağlayabilirsiniz. Yani bir işlem yaptırabilirsiniz. Burada herhangi bir işlem. Yani bu işlemin sonucunda. Şimdi şuraya döndüğümde şöyle gidelim. Şöyle. Şimdi bastığımda bakın bu geldi. Şimdi bazen şöyle bir sıkıntı çıkabiliyor. Nedir o sıkıntı? Burada çalışıyor ama tam olarak Unity tarafında çalışmıyor. Pardon. Burada çalışıyor ama test flight'ta veya şeyde çalışmıyor. Nedir onun adı? Cihaz üzerinde, iOS cihaz üzerinde çalışmıyor. Onun için şöyle bir ek yapı var. Şuraya gidiyorum. Bu benim başıma geldi. O yüzden bunu böyle anlatıyorum. Şimdi şu kısmı görmüş olduğunuz gibi bunu da eklemeniz gerekiyor ve fark ettiyseniz bu bir editör script'i. Bunu şöyle yapalım. Şunu kopyaladım. Hatta şöyle yapayım. Bunu kopyaladım. Buraya geldim. Bu script'in içine editör dedim. Ve buraya bir script oluşturdum. Ve şuradan burayı aynı kopyalıyorum. Başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Ve bunu da yapıştırdım. Şimdi şöyle ayıralım. Şunu da şöyle alalım. Şöyle. Bu birinci yöntemimiz. Hatta bunu şöyle yapalım.
Print iOS ready for publish at App Store dedik. Ve evet, hakikaten de şey istiyor. Cancel diyorum. Şöyle bir dur. Şöyle geri geldim. Git attribute istiyor arkadaşlar. O da şöyle göstereyim. Bu GitHub'ın birazcık şeyliği. Hani dosya sınırı var ya. Tamam, bunu da ekledik. Şimdi pushluyorum. Şey yapmayı unuttum. Pardon. Şunu yapmayı unuttum. Git ignore tarafını unuttum. Evet. Şöyle. Pushladım bunu. Şimdi tamam. Burası çok güzel. Doğru. Şeye hazır. Ee, iOS tarafında çıkmaya hazır. Burada da işte bir işler yaptırıyoruz. Artık buraya Game Manager mı gelir? Game Manager. Artık ne gelirse hani veya Game Manager değil de Backend. Game Manager, Backend Manager. Artık bilmiyorum. Hani ne yapmak istiyorsanız burada bir sonuç var, sonuç olarak burada bir cevabı alıyoruz. Ve editör tarafında şu işlemi de yaptığımız için artık garanti olarak çalıştığını biliyoruz. iOS tarafı çalışıyor. Peki genelde biz hem yani app çıkarken biz genelde ne yapıyoruz? Hem iOS hem Android çıkıyoruz değil mi? Bu oyunu Android'e çevirince ne olacak? Bir bakalım. Switch diyorum. Birazcık vakit alabilir. Onun için durduruyorum. Şimdi geldi. Bir derleniyor. Şu an oyunum Android'e döndü. Ee, birazcık bekliyoruz. Hatta durdurayım gene. Evet. Başladı recording. Güzel. Şimdi burada hataları görebiliyoruz. Şimdi bu hatalar nereden geliyor? Açalım. Şu editör kısmından geliyor. Şimdi şurada diyoruz ki biz bu iOS için geçerli ama bunlar Android'in değil mi bunlar? iOS'a ait. Yani bir şeyi ve buraya geldiğimizde burası kapalı ama şurası açık gibi düşünebiliriz. Ve buradaki mesela şu. Bunun da Android tarafında görmemesi gerekiyor gibi. Şimdi burada şunu demeye çalışıyorum. iOS'ta çalışıyor demek Android'de de çalışıyor anlamına gelmez arkadaşlar. Bunları mutlaka senkronize bir şekilde bakmanız lazım. Yani biz burada bir işlem yapıyoruz. iOS için bir işlem yapıyoruz. iOS için yaptığınız işlem Android'i bozabilir. Peki ne yapacağız? Buraya geldim. Bu zaten bir editör script'i değil mi? Buraya geldim. If şöyle if bu iOS'sa Unity iOS'sa ve aynı zamanda Unity Unity editör değilse burayı çalıştır. Aynı şekil aynı şekil buraya da yapabiliriz aslında. Burası. O zaman şunu şöyle yaparım. Hani bunun Android'de de çalışmasını istiyorum. Bunu buradan çıkarırım. Hani bu her daim çalışsın deriz. Şöyle yapalım. Bunu da buraya koyalım. Çünkü e, bunun bir içinde olması gerekiyor. Android'in şu debug'ın kafa karıştırıcı ve görmesine gerek yok. Aynı şekilde bunu aldım.
Burası ve end if. End if dedim. Yani buradaki işlem her türlü çalışır. Ve burada artık neyse buradaki yapılan şey, buraya göre de bu işlem döndürülür arkadaşlar. Onun dışında dediğim gibi şu kısmında şeyin görmesine gerek yok. Bunu yapıştırdım. End if şeklinde yapabiliriz. Şöyle yapalım. Şuna gerek yok o zaman. Şöyle. End if şeklinde. End if şeklinde. Prefab'den hata veriyor. Bunu da yine aynı şekil. Burası kalsın o zaman. Burası kalsın ama şurası bakın boş gözüküyor. Çünkü neden? Bu kısım zaten çalışmadığı için bunun da aslında bir önemi kalmayacak. O zaman burası kalabilir. Hala mı hata veriyor? Evet. O da neyden hata veriyor? Şuradan yield return null'dan dolayı hata veriyor. Şimdi burası Android tarafıydı. Ve burası da hala Android tarafındayım. Şimdi şeye döndüğüm zaman bunu tekrar iOS'a çevireceğim. Hatasız olduğundan emin olalım. Şimdi buraya geldim. Şu iOS switch diyorum. Gene vakit alabilir. Burada durduruyorum. Evet. Bu kısma geldiğimizde bakın bir hata yok. Şu an şuradan da görelim. iOS'tayım. Ve iOS tarafına geldiğimde bu kısımlarında mesela buranın nerede çalışacağını biliyorum. Unity iOS ve editör değilse. Buraya geldiğimde şurayı aslında şöyle yapabilirim. Çünkü bunu görebilirim. Şu kısmı görmesem olur. Hani bunu test etmek istersem eğer bu şekilde de olabilir. Çünkü bu bizim bir yapımızı bozmuyor ve şuraya geldiğimde çalıştırdığımda evet dediğimde bu şekilde onayımızı almış oluyoruz. Evet, bu yöntem kesinlikle %100 çalışıyor olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki test flight'ta da tabii ki yaptığınız her şeyi denediğiniz gibi bunu da denemenizi tavsiye ediyorum. O ayrı bir şey. Ee, Olduğunu söyleyebilirim. Bu kısım bu kısım sayesinde biz artık bu yapı sayesinde biz artık app data track ediyorsak, kullanıcıların datalarını track ediyorsak bu yöntemle iOS'ta çıktı alabiliyoruz. Yani bunu Store'a gönderip onay alabiliyoruz arkadaşlar. Eğer bu videomu beğendiyseniz lütfen like butonuna basın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Onun dışında bu Firebase, Firestore şu kısım. Firebase, Firestore, Azure, e, Azure PlayFab, Game Analytics ve Facebook'la ilgili de e, video beklentiniz varsa veya bunları da merak ediyorsanız yorumlara mutlaka yazın. Benim aklımda bu tarz bir video çekmek var aslında ama çok da emin değilim. Hani insanlar bunu merak ediyor mu etmiyor mu? Aslında benim aklımda var. Ama bunu bana belirtirseniz ve yorumlara yazarsanız çok iyi olur. En azından bunu daha öncelikli bir hale alırım diye düşünüyorum. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.